Merhabalar tekrar. Katılımcılar geldi. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız ve ilginiz için. Ben Tansu Çolakoğlu, Forcerta kurucu ve yönetici ortaklarındanım. Bugün misafirlerimizi kısaca size tanıtacağım. Kendileri de tanıtırlar. Ayşin Hanım, Ayşin Gökhanım Security ScoreCard firmasından katılım sağlıyor. Ayşin Niksarlı Hanım, bir harfle ismi farklı Ayşin Niksarlı Hanım, Forcerta Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri direktörümüz. Adam Danier yine Security ScoreCard'dan katılıyor. Kendisi platformla ilgili detaylı bilgiler verecek. Bugün aslına bakarsanız Forcerta'nın hem temsil ettiği bir ürün olan hem de ürünle birlikte katma değerli danışmanlık hizmetleri kapsamında sağlamakta olduğu üçüncü taraf risk yönetimi TRiM hizmetinden biraz bahsedeceğiz. Bu bizim aslına bakarsanız Forcerta olarak konumlandırmaya konumlandırdığımız katma değerli hizmetlere iyi bir örnek. Hem severek, beğenerek ve katma değerine inanarak temsil ettiğimiz bir ürünü içeriyor. Hem de bizlerin tecrübelerimizi katarak zenginleştirdiğimiz, içinde de bu ürünü kullandığımız bir danışmanlık hizmeti oluşturmuş oluyoruz. Şu anda ajandamızda biz kısa bir özet başlangıç yapacağız. Daha sonra Ayşim Niksarlı Hanım'a devredeceğiz konunun detayını irdelemek üzere. Hoş geldiniz diyorum Ayşim Hanım, Ayşin Hanım sizlere. Sağ olun. Hello to you too, Adam. We will be giving you the word towards the end after we're done with our part. Thank you. Ayşin Hanım, Ayşin Gökhanım, size öncelikle konunun esas kısmına geçmeden önce birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle Tabii. Security ScoreCard ile ilgili bize biraz kısa bilgi verebilir misiniz? Yani hem katma değer, nasıl bir katma değer sağlıyor? Yani Türkiye'deki ne gibi aktiviteleriniz var? Buna da belki değinebilirseniz çok sevinirim. Tabii. Çok teşekkür ederim Tansu Bey, Ayşim Hanım, Adam ve değerli katılımcılarınız zaman ayırdığınız için. Umarım sizin için çok verimli bir etkinlik, bir webinar olur o anlamda. Beni tanıyorsunuz çoğunluğunuz. Ayşin Gök, Security ScoreCard firmasında satış direktörü ve iş geliştirme direktörü olarak çalışıyorum. Security ScoreCard platformundan biraz bahsedeceğim o taraftan. Security ScoreCard hem kurumunuzun hem de çalışmış olduğunuz vendorlarınızın, üçüncü taraflarınızın siber güvenlik duruşunu, ki burada bunu bir siber güvenlik posture olarak veriyoruz terminolojik anlamda, dışarıdan bakış açısıyla bir hacker gözüyle 360 derece holistik bir bakış açısıyla herkesin ulaşabileceği verilerle hem teknik anlamda information security bilgi güvenliği anlamında hem de uluslararası standartlara uyumluluk boyutunda analiz edip siber güvenlik risk ölçümlemesi yapan ve üçüncü parti risk yönetim platformudur. Siber güvenlik risk ölçümleme ve üçüncü parti risk yönetim platformu. Türkiye'de aktif olarak 2 yıldan beri bulunmaktayız. Genel olarak referanslarımıza baktığımızda kurumsal müşterilerimizde ağırlıklı olarak bankalar, sigortalar, e-ticaret, perakende, enerji, hastane sektörlerinden değerli referanslarımızı sayabiliriz bu bağlamda. Ve Security ScoreCard firması Amerika New York lokasyonlu siber güvenlik risk ölçümleme ve üçüncü parti risk yönetim platformu olup bu kategoride dünya pazarında global bir lider olan siber güvenlik firmasıdır. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu verdiğiniz bilgiler için. Kısa bir bilgi vermeye çalıştım. Çünkü zaten Ayşe Hanım da detaylı bilgileri aktarıyor olacak. Vaktimizi de efektif kullanabilmek adına. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aslında konu oldukça derin. Üzerinde saatlerce konuşabileceğimiz bir konu. Aynen. Şimdi sözü Ayşim Niksarlı Hanım'a devretmek istiyorum. Birazcık da hizmetimizle ilgili detay bilgi vermek üzere. Bir saniye, sanırım şu anda. Merhabalar, sesim duyuluyor mu acaba? Tamam, hoş geldiniz diyorum tekrar Forcerta adına. Sunuma geçeceğim ben de zamanı fazla almadan.
bizi oldukça heyecanlandıran bir hizmetimiz. Güzel de bir ilgi yakalamış durumdayız sektörden de. O yüzden anlatmak için ben de sabırsızlanıyorum. Ekran görüntüsü de var sanıyorum. Tamam. Kısaca bir Forcerta'dan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ürün, bu hizmet paketimiz bizim misyonlarımıza da çok uygun olarak geliştirdiğimiz bir hizmet paketimiz. Forcerta olarak kuruluşumuz itibariyle aslında ana misyonlarımız riskleri azaltmak ve çevikliği arttırmak olarak belirlemiştik. Çünkü dijital dönüşüm çerçevesinde bir hız kazanırken bir taraftan, çeviklik artarken bir yandan da siber güvenlik risklerimiz yükselmiş oluyor. Bu riskleri de o yüzden biz azaltmayı hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak finans, telekom sektörlerinde ve ticaret ve üretim sektörlerinde de referanslarımız oluştu bu alanda. Referanslarımızı da hızlıca geçtikten sonra tabii ki bir takım ürünler de var temsilcisi olduğumuz ama biz asıl katma değeri yaratmaya çalıştığımız nokta ekip olarak hepimiz oldukça deneyimli ve masanın müşteri tarafından gelen kişileri olduğumuz için hizmet anlamında neler katabileceğimizi, biz o taraftayken nelere ihtiyaç duyduğumuzu düşünerek bu ürünlerin daha etkin kullanılması ve hizmetlerle zenginleştirilmesi için bir takım hazırlıklar ve pazara sunumlar gerçekleştiriyoruz. Security ScoreCard'da bu anlamda yine çerçevelediğimiz hizmetlerimizle bir hizmet paketimiz oldu. Üçüncü taraf risk yönetimi deyince aslında 3 temel konu var masanın etrafında. Bir taraf bu üçüncü tarafların envanteri. Bu sadece bir liste değil tabii envanter derken söz ettiğimiz. Çünkü bu üçüncü taraftan hangi hizmetleri aldığımız, bu hizmetlerin kapsamının ne olduğu, bir alt yüklenicisi olup ya da birden fazla da olabilir, olup olmadığı, alternatif farklı üçüncü partiler olup olmadığı bu hizmeti sağlayan gibi ve erişimler tabii ki çok önemli. Nerelere erişiyor gibi bir tarafta üçüncü partilerimiz var. Bir tarafta bu partilerimizin eriştiği BT kaynakları var ve tabii ki bunlardan doğan da riskler var. Bu risklerin tanımlanması ve sonra yönetilmesi önem taşıyor. Nasıl bir etkisi var, bunların analiz edilmesi, bu etkiye ve olasılıklara göre ben bu risklere nasıl bir yanıt oluşturacağım ve bu oluşturduğum yanıtlar ne kadar etkin oldu, bununla ilgili kontrollerim yeterli mi? Tüm bunların sürekli izlenerek gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde tabii tedarikçilerimizin, üçüncü partilerimizin kritikliğini de belirlemek için çünkü hepsine farklı bir perspektifte yaklaşmamız gerekiyor. Bazı soruları da kendimize soruyor olmamız gerekiyor. Bu sorulardan bir kısmı burada. Ekranda görüyorsunuz. En önemlilerden bazıları da aslında veri erişimiyle ilgili olanlar. Özellikle KVKK gibi regülasyonlar açısından da uzak erişimler verilmediği, verilen erişimler çerçevesinde kişisel veriye erişilip erişilmediği veya bulut hizmetlerin olup olmadığı, eğer bizim bir kritik hizmetimizse, bizim bir kritik hizmetimizi destekliyorsa bu aldığımız hizmet, bunun da bir iş sürekliliği anlamında etkileri gibi bir takım konuları göz önüne almamız gerekiyor. Tabii tek tek örnekleri koymadım çünkü gerçekten son dönemde hepimiz o kadar çok duyuyoruz, biliyoruz, işte birçok olay gerçekleşiyor bu konuda. Bununla ilgili hem reputasyon anlamında çeşitli önlemler almak, hem kendi duruşumuzu sağlamlaştırmak, bir taraftan da mevzuatlara da uyum sağlamak için bu çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Mevzuatlara baktığımızda aslında tabii belli sektörler çok daha kritik durumda ve bunu da netleştirmek için aslında eylem planında bu kritik sektörler tanımlanmış. Elektronik haberleşme, enerji, finans, ulaştırma, su yönetimi ve kritik kamu hizmetleri veren kurumlar özellikle
Bu konuda yine uymaları gereken bir rehber var. Bu rehberde de yine tedarikçi ilişkileri güvenliği bir alt konu olarak hem nelere dikkat edilmesi gerektiği hem de bu dikkat edilmesi gereken konuların nasıl denetleneceğine dair detaylı rehberde bölümler yer alıyor. Bankaların daha önce tebliğ olup sonra yönetmeliğe dönüşmüş olan yine regülasyonları BDDK tarafından çıkartılan özellikle 6. bölümde madde 29'un altında tanımlanmış olan bir takım yaptırımlar ya da dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusu. Onun dışında tabii birçok aslında elektronik para ya da işte finansal kiralama şirketleri gibi farklı finansal yapılar için de çok benzer yönetmelikler söz konusu. Burada önem taşıyan aslında bu riskleri biraz önce saydığımız risk yönetim sürecini ele alırken bunun bir program dahilinde olması. Çünkü bir programa dönüştürmediğimiz zaman anlık bir takım reaksiyonlara yönelik bazı aldığımız tedbirler olabiliyor veya kontroller olabiliyor. Oysa bunun sürekliliğinin sağlanması çok önemli. Bu programı kurgularken de aslında biz de bu açılardan düşündük. Kurumların da benzer yaklaşımları olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha özelleştirmek gerekiyor hizmete göre. Biraz önce bahsettik işte farklı hizmet alanları, örneğin bir yazılım geliştirme hizmeti alıyorsanız farklı bir bakmanız gereken daha kritik alanlar olabilir veya bir dış arama yaptırmak için aldığınız hizmetler varsa burada müşterinin verisini paylaştığınız bir örnek. Burada farklı kontroller söz konusu olabilir. Bu yüzden özelleştirilmiş risk bakış açısıyla hizmet alanına özel hangi derinliğe inmeniz gerektiğine dair bir bakış açısı kazanmamız önemli oluyor. Diğer taraftan bu tedarikçilerle bazı kontrolleri yaparken onların ortamlarına dair onlardan aldığınız verilerin doğruluğuyla ilgili bir takım teyitler yapmak, doğrulamak gerekiyor o verileri. Keza bazı kanıtlar istiyorsunuz belki bu kendilerinin deklare ettiği bilgilere dair. Bu kanıtların da yine anlamlandırılması, doküman olarak gelen ekran çıktıları veya bir takım listeler vesaire bunların düzgün bir kontrolden geçmesi gerekiyor yine doğrulamak anlamında. Tabii burada bu bir fotoğraf çeker gibi de olmaması gerekiyor. Çünkü bu bilgileri aldığınızdan birkaç dakika sonra bile birçok şey değişmiş olabilir o ortamda. Dolayısıyla bu hem mevcut durumu hem de nereden nereye doğru gittiğinin gelişimini çok iyi görmek gerekiyor. Sonra bu ortamlarda olan değişiklikler sizi nasıl etkiliyor? Bunları yine yansımalarını görmek gerekiyor. Tüm bunları da her an kontrol edemeyeceğiniz için aslında sürekli izleyebileceğiniz araçlar. Burada da bahsettiğimiz araç olarak Security ScoreCard bu anlamda sürekli izlemeyi destekleyen bir yapı platform sunmuş oluyor ve tabii buradan periyodik raporlar da alabiliyorsunuz. Hem üst yönetim sunumları hem tedarikçi değerlendirme süreçlerinizi kullanmak üzere. Bu programın içerisinde tüm bu başlıklarda yürütmeniz gereken adımlar gerçekleşmiş oluyor. Biz TRiM diye adlandırdık Forcerta'da bu hizmetimizi. Aslında third party risk management'tan gelen baş harfleri TRiM'in oluşumu. Ve burada aslında her ölçekteki firmanın yanında olmak istedik. Şirketlerin yanında olmak istedik. Sadece tabii ki özellikle telekom ve finans dünyasından çok fazla ekibimiz içerisinden geçmiş tecrübeleri olan arkadaşlarımız var. Ve çok yakın tanıyoruz tabii bu sektörleri ama burada artık globalleşen dünyada sadece belli sektörler değil aslında herkesin belli bir noktaya doğru hatta bireysel olarak bile belli bir noktaya gelmemiz gerekiyor ki bu ekosistemi düzgün bir şekilde birbirimize de olumlu destek verici tam tersi risk yaratıcı değil destek verici bir noktaya doğru götürelim. O yüzden daha temel hizmetleri içeren bir standart paketimiz var.
Standart paketimiz ilerleyen slaytlarda daha detaylı anlatıyor olacağım ama bahsetmek gerekirse çok kısa özet olarak burada da. Standart paketimizde aslında ana misyonumuz Security ScoreCard ürününü, çözümünü kurumunuzda çok daha etkin kullanmanızı sağlamamız. Yani biz orada ürünün üzerindeki her şeyi şirket adına kendimiz takip ederek bütün o size ait olan üçüncü parti, ilişkide bulunduğunuz tüm üçüncü partilerin o envanterlerini gözden geçirip kritiklik bakış açısını kazandırıp tanımlayıp platforma bu platform üzerinden takibini sağlıyoruz standart paketimizin içerisinde. Ve orada önerilen bir takım iyileştirmeler için de yine sizlere de danışmanlık desteği sunuyoruz. Nasıl kolaylıkla oradaki iyileştirmelerin yapılacağına dair. Professional dediğimiz paketin bu saydığımız standardın üzerine eklediğimiz özellikleri seçmiş olduğunuz, birlikte ya da seçmiş olduğumuz kritik tedarikçiler için, üçüncü partiler için daha yakın bir değerlendirme hizmeti sunmamız. Burada çok daha detaylı incelemeler yaptığımız bir yapı var ve orada bütün çıkarttığımız eksiklikler, bu eksikliklerle ilgili öneriler, platformdan çıkanların yanı sıra bizim de kendi analizlerimizle desteklediğimiz daha detaylı incelemeler var. Ve ek olarak da burada tedarikçilere de biz destek sağlayabiliyoruz. Tedarikçilerinizle olan iletişimin de kolaylaşması için arada bulunuyoruz. Ve tabii bu süreci yürütürken de Security ScoreCard'ın bir skorlama rating tarafı olduğu gibi bir de Atlas modülü var. Aslında Atlas da oldukça Adam'ın size daha detaylı anlatacağı demo kısmında göreceksiniz. Orada da hali hazırda bir takım Excel'lerle ya da e-mail'lerle takip ettiğimiz bazı analizlerin bu tedarikçinin güvenlik duruşunun ne durumda olduğunu anlamak için sorguladığımız, yürüttüğümüz aktivitelerin daha derli toplu takip edebileceğimiz bir platform Atlas. Professional paketimizin içerisinde Atlas'ı da sizin adınıza kullanıp orada bu takibi biz gerçekleştiriyoruz. Enhance dediğimizde de aslında ek olarak bir outsource kaynak temin edebiliyoruz ve sizin tüm iç süreçlerinize de bu anlamda destek sağlayabiliyoruz. Opsiyonel hizmetlerimiz de var. Tabii sizin için çok çok kritik olan tedarikçiler için çeşitli sızma testleri, zafiyet taramaları ya da bir takım oltalama tatbikatları, farkındalık eğitimleri gibi bu hizmetin etrafını doldurabileceğimiz diğer opsiyonel hizmetlerimiz de var. Şekil olarak da aslında biraz daha görselleştirmemiz gerekirse bu hizmet paketimizin ortasında, çekirdeğinde Security ScoreCard'ın kendisi var, platformu var, bulut hizmeti var. Ve onun etrafında standarttan professional'a doğru gittiğimizde biraz önce konuştuğumuz gibi bizim diğer katma değerli hizmetlerimiz yer alıyor ve en son halkada da, enhanced halkasında da yine sağladığımız dış kaynakla birlikte gerçekleştirdiğimiz iç süreçlere olan destek yer alıyor. Aslında burada belki şunu da söylememiz lazım. Burada bir dış kaynak sağladığımız durumda bu sadece dış kaynağın kendisi olmuyor sizin destek aldığınız kısım. Bu dış kaynağı da biz ekibimizdeki kıdemli danışmanlarla her an destekliyoruz ve birlikte yürütüyoruz birçok süreci. Çok yakın markajda devam ediyoruz. Bu iç süreçlerin içerisinde işte olay yönetimi, CM entegrasyonları, GRC kullanılıyor olabilir. Kurum içerisinde GRC'ye de buradaki risklerin aktarılması gibi konular ya da buradaki toplanan doküman, kanıt vesaire bu süreçlerin orada takip edilmesi de bir opsiyon olabilir. Ek olarak şunu da gördük biz ihtiyaçlar arasında. Kurumlarda birikmiş bir takım sözleşmeler var ve bu sözleşmelerin regülasyonlara uygun olarak gözden geçirilmesi gerekiyor, uygunluğunun ve aynı zamanda da ki oradaki sözleşme koşullarının uygulandığının da takip edilmesi gerekiyor. Bu kaynağımızla da hem bu sözleşmelerin genel yapısı itibariyle uygunluğu anlamında hem de
işlediği süreç anlamında KPI'leri, SLA'leri, bunların takibi anlamında destek sağlıyoruz. Hem eski hem yeni yapılan sözleşmeler için. Burada da aslında biraz önce bahsettiğimiz standart, professional ve enhanced olarak paketlerini oluşturduğumuz hizmetimizin birbirine göre farklarını görüyoruz. Tablo üzerinde görüyoruz. Standartta bahsettiğim gibi en temel faaliyetleri aslında ürünün kendisini yönetmekle birlikte size sunduğumuz paket ve professional'da gördüğünüz gibi artı olarak 3 başlık daha eklenmiş oluyor biraz önce konuştuğumuz ve Enhance'de de aslında bizim en kapsamlı paketimiz hem ürünün kendisinin tüm modülleriyle kullanımı hem de sizin iç süreçlerinizde bütün komiteler olabiliyor, tedarikçi değerlendirme komiteleri, risk komiteleri, bu komitelere bir takım periyodik raporlar hazırlayabiliyoruz veya görüş istenebiliyor. Bu görüşlere baz teşkil edecek bir takım çıktılar oluşturabiliyoruz yine ürünü de konumlandırarak. Ve böylelikle de bu ne sağlamış oluyor? Bize bir kere verimlilik, yani bizim burada kazandırmaya çalıştığımız en önemli konu aslında verimlilik. Çünkü gerçekten bu takipler oldukça zaman açısından ve efor açısından yorucu olabiliyor. Çünkü bir şey soruluyor, onun cevabı gelmiyor, takip etmek gerekiyor, eksik bir şey bırakmamak gerekiyor çünkü oldukça hassas bir konu. Dolayısıyla burada bu verimliliği hem tool'u etkin kullanarak hem de sizin kaynaklarınızı etkin kullanarak daha iyi bir şekilde size fayda sağladığımızı düşünüyoruz burada. Diğer taraftan bütün süreç boyunca aslında kullanıyoruz. Yani tedarikçilerinizin, üçüncü partilerin seçiminden başlayarak o hizmetlerin devamı ve sonlanmasına kadar olan uçtan uca tüm süreçte faydalanıyoruz bu yapıdan, bu hizmetten. Diğer taraftan tabii burada çıkmış olan risklerin etkilerini daha net bir şekilde analiz ediyoruz ve bunların en kolay ve en etkin şekilde bazen quick winler olabiliyor çünkü küçük bir aksiyonla büyük bir riski kapatabiliyorsunuz. Bu tür analizler yapabiliyoruz. Size daha hızlı kazanım sağlayacak noktalara göstermiş oluyoruz ve birlikte yol alabiliyoruz bu konularda. Ve böylelikle de aslında risklerin azaltılması ve sürekli takibinin sağlanması öne çıkmış oluyor. Tabii burada uygun kontrollerin geliştirilmesi de çünkü ürün üzerinde sürekli bir remediation aksiyonlar sizin bu risklerinizi nasıl azaltacağınıza dair bir takım öneriler de oluyor. Bunların yorumlanması ve devreye alınması, konfigürasyonların uygun şekilde yapılması gibi konularda yine de destek oluyoruz. Ve tabii böylece bütün aslında envanteriniz için, üçüncü parti envanteriniz için ve özellikle de kritik olanlar için çok daha derinlemesine gerçekleştirdiğimiz sürekli izleme aksiyonlarımız oluyor. Risk ve performans görünümünü sürekli güncel tutmuş oluyoruz sizin adınıza. Burada belki yine bu genel dönüşümü anlatmadan önce şunu da söylemem gerekiyor. Aslında tedarikçileri biraz şu andaki uygulamalarda gördüğümüz kopuk bir süreç olabiliyor. Örneğin bazı dokümanlar due diligence tarzı hazırlanmış olan soru setleri gönderilebiliyor ve buna bazı cevaplar alınabiliyor ama burada aslında şöyle de bir modüller arası birbirini destekleyen, güçlendiren bir nokta var. Üçüncü taraftan aldığınız cevaplar aslında bu bilinçli veya bilinçsizce yapılmış olabilir. Doğruluğu anlamında rating tarafından ürünün yararlanmanız çok güzel bir karşılıklı çapraz kontrol yaratmış oluyorsunuz ve oradaki verilen bilgileri bir dış gözle de bir hacker gözüyle de doğrulamış oluyorsunuz ve eksiklik varsa da çok rahat tedarikçinize bunu gösterip aksiyonlarıyla nasıl önlenebileceğini de anlatıp iki taraflı yararlanmış oluyorsunuz ve onların aldığı her aksiyon içinde güncel durumu yine platformdan takip edebiliyorsunuz. Aslında burada dolayısıyla bu programın
bir dönüşümü sağlanmış oluyor. Hem hizmet ve hem de araçla desteklenerek daha ölçebildiğiniz, doğrudan skorlarla takip edebildiğiniz ve kıyaslayabildiğiniz, burada kıyaslama derken hem tedarikçileri birbiriyle kıyaslamak anlamında hem de aynı tedarikçi, üçüncü tarafı daha zaman skalası üzerinde eski ve yeni durumu, trendiyle ilgili bir kıyas yapmak üzere kullanabiliyorsunuz. Ve tabii bunları sürekli izlemek en büyük kazanım. Çünkü bu soru setleriyle yürütülen süreçte ya da bazen iç denetim ekiplerimizin teftiş kurulu veya iç kontrol çok kritik, dış hizmetler için bu tür beklentiler de var regülasyonlarda. Yani gittiğiniz andan bir süre sonra bile çok bambaşka bir tablo olabilir. O yüzden sürekli izlemek çok çok kritik. Gerçek zamanlı izlemek çok kritik. Bunların gerçekten ciddi dönüşümler yarattığını ve bu sürece çok büyük katma değer oluşturduğunu düşünüyoruz. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorular varsa şimdi veya demo sonrası da alabiliriz. Ben küçük bir pardon. Kusura bakmayın, teknik bir sıkıntı yaşadık. Ben küçük bir hatırlatma yapayım. Bu sorularınız için bir soru bölümümüz var. Dilerseniz orayı kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi tekrar teşekkür ediyoruz Ayşim Hanım'a. Sözü Adam'a bırakacağız. Kendisi birazcık da platformun kendisinden bahsedecek. Adam, can you hear us? I can indeed. Can you hear me? Yes, yes, great. So we've done our session. We are finished with it. So we'll hand it over to you for your part. Perfect. Thank you. Let me just share my screen, and hopefully you will be able to see my system. Okay, so screen. There we go, and show my screen. Okay, can everybody see this? Yeah, yes. Fantastic. Fantastic. Let me just give you a slight background. I've got a couple of slides maximum to just articulate the Security ScoreCard platform, and then I want to show you the solution in more detail, and I'll take a maximum of 15 minutes. If there are any questions, you will see on the GoToWebinar tool that there is a place to ask some questions. I would be more than happy to answer any that I have. Just in the way of introduction, so my name is Adam Denyer-Hampton. I look after the sales engineering team for our international business, and my background is predominantly technical, but of course I also like to look at the evaluation of the solutions and our solution platform to help organizations when it comes to implementation of things like third-party risk management solutions. So just very, very quickly, and I'll put this into a presenter mode so that we can see this in more detail. What we have within Security ScoreCard is an organization that is approximately 7-8 years old now, and we've gone through a round of funding. But more interestingly, for those that are potentially interested in our solution, we have some significant backers in terms of those that believe in our industry and believe in the value of what it is that Security ScoreCard does. So we have some very large backers in the insurance space, those that do risk ratings, so traditional risk ratings, like in this case we can see we have things like Moody, for example. We also have Google Ventures and Intel in the insurance space. So we have a very good historical background of organizations that have invested in Security ScoreCard because of what it is that we do in that global approach that we're taking. There's very close relationships to the types of businesses that each of those organizations and more have when it comes to looking at cyber risk, in particular cyber risk scoring. So what is it, just to be very clear, that we do, that Security ScoreCard does?
We instantly and non-intrusively, very, very key point there, non-intrusively measure the security of any organization anywhere in the world to help those organizations, both from a self perspective and those organizations that we work with in the third party space, to become more resilient and protect themselves against some of the attacks that certainly we've all seen recently as well. So our key point really is that for the approximately 12 million organizations that we monitor today, we're able to provide a benchmarking score that allows an organization to understand within their peer group, am I better than the average in terms of my cyber risk, or am I worse than the average? And what can I do to affect that score and improve the risks within those organizations? So how do we do what we do? And this is a really important part, at least from my side, because just saying that we monitor 12 million companies doesn't really cover exactly what it is that we're doing. I think the detail helps dramatically increase the understanding of how we do what we do. So the first thing to keep in mind is that we have a very, very large hyper-connected mesh network of what we call sensors. What does that mean? It means that wherever you are in the world, or wherever anybody is in the world, we usually will have a sensor in the key breakout points of the internet that allow us to monitor internet traffic, monitor for two main reasons. The first is to monitor the actions on the internet, who owns what. For example, today you may work with Azure, tomorrow you may work with AWS. Today you may have a website, tomorrow you may have 6 websites. The changing of assets and the dynamic nature of the internet is something that Security ScoreCard focuses on, so that we can follow how organizations evolve and ultimately how they close risk, but also open themselves up to risk. Now, the second element of this hyper-connected network of sensors is to collect security signals. Now, currently today, we collect between 45 and 50 billion unique security signals on the internet through our sensor infrastructure. And this ranges from vulnerabilities in web servers to malware communication to open services like RDP. We monitor these signals, or we collect these signals, and we curate them and bring them together into a large data set that we can then use to attribute to organizations. So looking very much at the bottom area of this section, what are we doing? We're collecting these billions of signals, we're collecting asset ownership and registration information, and we're collecting this public information and we're putting it all together to come up with a risk score or a risk rating, which is represented here as that overall grade. Now, to get to that overall grade, we have to build in those constituent parts. And in those parts, you'll see that there are common areas that I'm sure we've all come across in our business. How do I protect my web applications? How do I ensure that my perimeter is secure? How do I ensure that my endpoint devices aren't beaconing malware, or that I'm not, I've patched my services? All of these things are common, I would say, in the cybersecurity field. And each of those signals that we collect go into one of those, what we call factors or groups or buckets. And each of those factors make up the overall score for each of those companies. So what you're essentially getting is a massively connected network of sensors that produce and grab signals to benchmark organizations on a continuous and evolving basis. So these scores that we're looking at are by no means static, and they update every 24 hours. So you will see people going from good grades to worse grades, people staying the same, people going from bad grades to good grades, as the evolution of the risks that they are exhibiting start to continue on the timeline that we're looking at. So I wanted to take you into the next step within the solution and actually show you the live platform. I'll spend a little bit of time here, and again, if there are any questions, please feel free to put them into the chat window. Now, what we're looking at here is the live Security ScoreCard platform, and this is the solution itself that organizations use in order to monitor themselves, which is represented here under the scorecard, the My Scorecard piece, which gives you a breakdown of your own organization. This, in my case, would be Security ScoreCard, of course. And then the secondary area, which looks at the organizations on the internet
and gives them an overall score to look at. So if we're looking at the platform here, I'm currently looking at approximately 1,257 companies. What we have is the ability to add any of those companies at any time that we need to. So there's an option here to add either by the company name. Okay, so Intel Corporation, I'm sure we've all heard of Intel, they're very, very large, or by the company domain, which is the unique identifier on the internet. So in this case, whether you're a very, very large organization with millions of IP addresses, or like Nakur, you're a very small organization with only a few IP addresses in Zambia, then we're able to create and generate a risk score for those companies by simply knowing the company name or by knowing the organization's web application, so the web address. And by knowing that, we can then add those companies to the platform and get an instant rating for each of those companies. Now, as I said, this can be any company anywhere in the world, and it really can be any size, large or small, and the risks are represented differently and accordingly. As I'm sure that we saw from the presentation earlier, these all break down into different risk groups and risk areas. Now, what's very, very important is for each of these organizations, there is a representation of the score for each company. And now we bring these together or pull these together into a portfolio. So however you generate your risk, however you quantify the risk as it pertains to your company and the organizations that you work with, we're able to group them together so that we can get statistical averages, an understanding of the overall risk, not just the individual company risk, and then work towards affecting those risks or reducing them and increasing the scores across the average ratings for each of those portfolios. Now, normally speaking, and again, this is a question I ask of every organization that I work with, if you were given the option or given the ability to understand your cyber risk of the organizations that you work with, can you do that today? So if you had the ability to do it, would it be great? Or can you do that today? Can you easily say that of the vendors that I work with, the 20, 30, 4,000, 7,000, whatever that may be, organizations that I work with, is there an easy and understandable way to quantify those organizations that exhibit a lower risk and those organizations that exhibit a higher risk? More often than not, the answer is it's not an easy subject. So using something like cyber risk ratings or cyber risk scoring to quantify the distribution of risk in the organizations that we work with those that are an A or a B exhibiting the least amount of risk and those that are a C, D or F exhibiting a higher amount of risk. And being able to do that allows us to isolate and understand those organizations that we need to focus more on and those organizations that we then need to engage with to help them provide the tools to improve their own score, to reduce their own risk and reduce their likelihood of incident or breach. Now, just to quickly take that on board, it's very important to see that actually a lot of these scores that we see do evolve very quickly. This is just a 30-day window change. Everything above this gray line in the middle is a positive impact on the score, and everything below the gray line is an impacting on the score in a negative way. So whatever organizations we're looking at, the ability to track their changes, whether those organizations maintain a good level of risk or they do not, the ability to track and see those changes is something that a security scorecard on a continuous basis also allows you to do. Now, there are a few other things that we can do within the organization, so I'm just going to pick one at random. So let's go for Asus Tech, for example. What we're able to do with each of these organizations when we go into their score is gather a large amount of public data that will help us to understand how risky those organizations are. Now, it's not just a risk score today, it's also a risk score over time. So we can see in the last 30 days or in the last 6 months, because we're constantly monitoring those scores, how each of those organizations are improving. Now, in this particular case, we can see consistently in this organization, their score's been particularly low, but in the last certainly 30 days or so, there's been a dramatic increase in the risk score with information and reduction in risk. So they've been able to reduce their score or reduce their risk and improve their score over time. Now, the other thing that's very unique to Security Scorecard is that we want to create an ecosystem within our vendor space. So when we're asking an organization to improve their score, of course, you can generate a report like many other companies. You can brand that with your own logo and affect a different
way of understanding risk by using different reports and by using localized languages. But what we found is the most impactful is giving the opportunity for those organizations to actually use the Security ScoreCard platform to improve their score. Now, Security ScoreCard gives every single organization in the world the ability to claim their own scorecard. They can come to Security ScoreCard, claim it, have the ability to view their own score, and also view the forensic information. They have the ability to review their digital footprint, so their internet exposure, and the ability to provide feedback to the system to notify of changes that have taken place and issues that have been resolved. Now, this is very, very important because it means that we've now managed to establish within Security ScoreCard the largest network of interconnected active organizations in the world. So these will be people that are customers that are active. These will be companies that are free users, ones that have come to grab their scorecard to improve their score. And this has allowed us to gather, as I said, one of the largest networks of interconnected organizations that are all now actively looking at their scorecard. And you can see there is pages and pages and pages and pages of companies and thousands of organizations that are all doing this actively to monitor themselves and to protect themselves from cyber risks. So that's also very important as well. When you're thinking about an ecosystem, we want to give something away to get something back. So we want to give the opportunity for the vendors to have the tools to protect themselves, but without the ability to leverage, in this case, a financial impact on that third party that you're working with. Now, lastly, before I move over to the ratings tool, each of these organizations, you'll see the forensic detail, the ability to resolve, the ability to see the scores changing positively and negatively. For each of these organizations, there is also the ability to create rules so that you can be notified about when something happens within the organization that is specific to your risk appetite. For example, if you want to be known about a known new breach within the organization for a company or a scorecard that you're following, you can take certain actions such as sending alerts, integrating into existing workflow tools like Jira or Slack or ServiceNow or whatever tools that you may use, so that you can then be alerted and notified as quickly as humanly possible when an event occurs within that vendor that you're working with, so that you can then take the appropriate actions moving forward to engage with that vendor and ultimately understand, is the risk on my company or is the risk with the third party, and what mitigating steps do we need to take to prevent the spread of that incident or breach, and what is it that we need to do. So being notified and being kept aware of these changes is significantly important as well. Now, the second element to Security ScoreCard, or what Security ScoreCard does as well, is we also have a questionnaire management tool. So as I'm sure many of people are aware, let's face it, we've all filled out a questionnaire. I'm sure we've filled out a security questionnaire, both as the recipient as the sender, and there are some limitations to both sending and also receiving. And what Atlas aims to do is to automate those things that can be automated, increase the security of those things that we might want to increase, such as the sending and receiving, and the ability to ensure that any sharing of information is securely stored and securely shared, and there's no weak link in the communication, and also to save people time. If we've already received this questionnaire and we've already answered a questionnaire similar to this in different formats, then we should make it as easy as possible for those people to provide the same answers without having to manually copy and paste from one spreadsheet to another, or use a manual system. So within the Atlas tool, what you're able to do is send and receive both custom and third-party questionnaires. So you can send questionnaires that are related to a specific industry standard, ISO, GDPR, SMMC, or CMMC, sorry, whatever that may be, or you can use your own questionnaire tool. Either way, you can provide that within the platform. You can choose that, send this to the organization, provide your own lead-in email information, so that is your way to introduce them to the concept of using the secure portal, use your own company logo and various other things, as well as reminders and messages. Now, more importantly, or most importantly from this,
what we want to be able to do is then send those questionnaires, but also track those questionnaires. If you think back to how you send a questionnaire to somebody, the lack of visibility on how they're progressing, the lack of visibility on what their scores are like, the trust in the information that they give you is very hard to get that context, and it's very hard to get that context quickly and easily. So what Security ScoreCard does is it tracks each of the stages, sent but not open, sent and open, and it also tracks all of the information we can gather about these organizations. So you can see there are a range of different questionnaires that we've sent here, and you can see there are a range of different types of companies with different scores that you'll see across the Security ScoreCard platform. Now, if we take one of these as an example, so the Security ScoreCard solution, the advantage of the questionnaire management tool is that ability to send a questionnaire, track their usage, know that you've securely sent the questionnaire, so they have to log into a securely encrypted portal to answer the questions, and you can also ensure that any information, attachments, and data that's sent is also secured. But the other great piece of information is that if you ask a question to an organization, is that there is currently today within a questionnaire, it's an honor-based system. There is no way to verify that the answers that they've given, unless they provide a certification, it is actually correct. So if I ask an organization, do you secure your website, or do you make sure there's a risk management system in place, and do you do perimeter checks and pen testing, more often than not, it's almost impossible to understand whether or not the answer that they've given is accurate. Now, this is where we introduce the Security ScoreCard data. So the data that I showed you in the previous platform, the ratings tool, can be mapped against questions that you ask in the questionnaires that you send. So if somebody's saying that they secure their website, but we see evidence to the contrary on the public internet that the websites and information that they have are not secured, or they are inappropriately secured with legacy technology, then what we're able to do is map that here against the different questions that we have. Now, if we see no findings, then we know that the answer that they've given is true, and we can feel confident in the detail and the information that we have. So all of this can be sent and tracked, as well as attachments, and then various other communication standards, including the ability to communicate through the secure portal, so that all evidences, all communications, all history for that matter, as you can see here through this logging system, are tracked and audited, so that if we need to come back to the questionnaire in the future for auditing reasons, we have a complete, secure and auditable log of all changes and requests that have been made for that organization that we've audited using the questionnaire tool. So there's no third-party additional tools in terms of emails and attachments that we need to go to. Everything is consolidated securely in the Security ScoreCard platform. Now, there are two more things that I want to cover before I finish, and then any questions, and I'll hand back to the team. The other thing that we want to be able to do is provide security atlas tools that will help the receiver. So if you send this questionnaire, if I send this questionnaire, for example, to Security ScoreCard, we want to be able to make it easy for them to be able to complete the questionnaire if they've already answered it before. Now, this is where the autocomplete function comes in. We give anybody that you send a questionnaire to the ability to upload previously answered questionnaires and auto-complete those answers, i.e. go through the questionnaires that they've previously answered and match the questions to the questions that you have in the template to answer those questions. So on average, we're saving organizations a considerable amount of time by preventing or giving them the ability to map questions from previously answered questionnaires, so that they can only answer the difference, so the questions that haven't been answered before or that are unique to the company. So this will search through the answers repository and give some update there as well. Now, the last thing that I wanted to just to focus on is, similarly to the ratings, where you want to benchmark between what is good and am I better than the average, am I worse than the average. There's also the ability to do that within the questionnaire. Now, let's say we sent 15 questionnaires. If we ask ourselves a question again, in all honesty, if I had 15 questionnaires in front of me, could I quickly and easily understand of those 15 questionnaires which one exhibits the highest risk and which one exhibits the lowest risk? It's very, very hard to quantify, and it's very, very hard to do. However, with the Security ScoreCard Atlas platform,
we also provide what we call a validation score to the questionnaire. Now, this is very similar to the rating from the public side of things, but it specifically looks at the questionnaire. Now, what this allows you to do is add weightings to the questions that you ask. Are you ISO 27001 certified? Yes, plus 10 points. No, minus 10 points. Are you ISO 27001 certified and you attach the certification, so the audit certification? Yes, plus 50 points. And now you can do these for each of the questions that you ask and weight them according to your own risk appetite. And what you'll get at the end of the questionnaire that's completed is a validation score. Now, if they get 100%, similar scale as you can see here to the Security ScoreCard ratings piece, then we know that they answered all of the questions perfectly. They didn't miss any questions. They answered in the correct format, and they gave evidences and answered when we needed them to do so, a perfect score. Now, it doesn't mean that you don't need to look at the risk of that organization. It just means that you need to be able to understand what is the risk assessment compared to the other vendors that we're looking at. So the inverse of that being, if I look at, in this case, this is just demo data, but the sketches example, I can see not only do they have a score here, but they also have a very low validation score. That means they didn't answer all the questionnaires, they didn't answer in the format that we wanted, and the answers that were given lead us to believe that there may be some security awareness or some security loops in the systems or the companies that we're working with. So in this particular case, what the validation score allows us to do is take a questionnaire, understand quickly and easily where the risk is, and then provide all of that information or gather all that information in an auditable, traceable format that we can then refer to again in the future if we need to for auditing purposes. So that was everything I wanted to show everybody. I appreciate the time that's taken, and hopefully I didn't take up too much time in the presentation. I can't hear anybody. Tansu Bey, galiba sesinizi duyamıyoruz. Şu anda sesiniz gelmiyor Tansu Bey. Technology. Technical problems, quite normal. Thanks a lot, Adam, also for your presentation. Thanks a lot. Can you hear me now? Yes. Okay. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Bir tane soru sorulduğunu görüyorum, onu aktarmak istiyorum. Başkanımın TRiM hizmetiniz kapsamında veya başka sistemlerde entegrasyon konusunda da destek. Teşekkür ederim. Evet, aslında tabii burada doğrudan ürün üzerindeki alarmları belli mail adreslerine göndermenin yanı sıra kurumun kullandığı bir takım Jira gibi, işte ServiceNow gibi ticketing sistemler varsa bu gibi sistemlerde de ticket açarak ilgili ekiplere atanmasını ve buradan sağlıklı bir şekilde takip edilip kapanmasını sağlanabiliyor ürün üzerinden. Biz de hizmetlerimiz kapsamında bu konuda destek oluyoruz. Teşekkürler soru için. Başka soru göremiyorum. Çok teşekkür ediyoruz herkese katılımlar için. Çok teşekkürler. Webinar kaydını gönderiyor olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İstediğiniz zaman size ulaşabilirsiniz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Thanks, Adam. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.